Kendime engel olamıyorum. Senegal projesiyle ilk belgesel yolculuğum başlıyor. Bir sabah annem Zübeyde Bozo ile Senegal'de kara ulaşıyoruz. Renkli ülkenin ilk çekimini Balıkçılar sahilinde gerçekleştiriyoruz. Senegal'in en önemli geçim kaynaklarından biri balıkçılık. Sahil boyu insan kalabalığından adım atmak zor oluyor. Sahilde onlarca tekne görmek mümkün. İnce uzun gövdeleri rengarenk boyanmış. Sahilden uzaklaşıp iç taraflara yöneldiğimizde dar sokaklara kurulmuş halk pazarları. Sokak pazarlarında bulunan sırtlarında onlarca ağırlıkta yük taşıyan çocuk işçileri görebiliyorsunuz. Molaları bir nefes alma süresi kadar. Hem yiyeceklerini satıyorlar, hem ihtiyacı olanlar buradan şu anda kalabalık bir ortamdayız ve Senegalliler meraklı bir şekilde bize bakıyor. Hello! Turistik bir geziden uzaklaşarak gazeteci ruhuyla daha derinden anlatmalıydım Senegal'i. Onları daha yakından tanımak ve yaşamlarını kendimle içselleştirerek kadraja yansıtmalıydım. Ve bu yüzden Senegalli bir ailenin kiraya verdiği 2 odalı bir pansiyonda kaldık. Ev sahibimiz Madame Diallo ve ailesiyle unutulmaz zamanlar geçirdik. Çelik gövdeli teknenin içine tıka basa dolduran siyah kalabalıkta akderili çekingenliğimiz ve yalnızlığımız ile Gor Adası'na doğru yola çıkıyoruz. Yanımızda Davut Encay, entelektüel bir rehberimiz ile gemide yolculuk yapıyoruz. Bana göre Davut amca anlatıyor, ben dinliyorum. Önce müzikten ve resimden bahsediyor, sonra adaya yaklaşınca insanlık aydını anlatıyor. Adası, Batı Afrika'nın
uç noktasında eski Fransız sömürgesi Senegal'in başkenti Dakar'dan tekneyle yarım saat uzaklıkta. Ada Dünya Mirası listesinde yer alıyor. You can talk. Gel. Şu an bulunduğumuz yer kölelerin kaldığı ev. Milyonlarca insanlar bu gördüğünüz evde elle almış, önce Portekizler, sonra Hollandalılar, daha sonra Fransızlar Gore Adası'nda insan ticareti yapmışlar. Batı Afrika'dan Amerika'ya yönelik yapılan köle ticaretinin merkezi aslında Gore Adası'dır. Afrika kıtasının iç bölgelerinden getirilen köleler adadan gemiyle batıya sevk ediliyordu. Gezmeye devam ediyoruz. Kendime engel olamıyorum. Acı bir tarihle 200 kişi kapasiteli kölelerin evinde kadın, çocuk ve erkek olarak ayrı ayrı hücrelere konulan tutsaklar son uzun yolculuklarına çıkmadan önce köle evinde 3 aya yakın bir süre boyunca bekletiliyordu. Adaya geldikleri andan itibaren deftere kaydolarak kendilerine bir sicil numarası veriliyor ve bundan böyle adlarıyla anılmayarak bir numara ile çağrılıyorlardı. Dar hücrelere dizili bekletilirken birçoğu hastalıktan kırılıyordu. Tutsak edilen köle aileleri sevk edilirken bilinçli bir şekilde parçalanıyor. Penceresiz ve rutubetli duvarların karanlığında masmavi denize açılan bir kapı yer almaktadır. İşte bu kapı siyahi insanların acı yolculuğunu anlatıyor. Yolumuz Dar al-Kur'an Al-Karim okuluna yani Dara'ya düşüyor. Öğretmenimiz ile kısa bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Merhabalar. Engelsiz Sanat Derneği Kendime Engel Olamıyorum projesiyle yolumuzda Senegal'de devam ediyoruz. Senegal'in başkenti Dakar'da Dara'ları ziyarete geldik. Dara nedir? Dara'lar ne işe yarar? Dara bizim ülkemizde nasıl algılanıyor? İşte bunları anlamaya ve öğrenmeye geldik. Batı Afrika'da yer alan Senegal'in başkenti Dakar'da 1 ile 15 yaş arasındaki çoğunluğu sınır ülkelerden gelen talibi adı verilen on binlerce çocuk Daralarda eğitim görüyor. Kimi yoksulluk nedeniyle sahipsiz kalan, kimi de aileleri tarafından terk edilen bu çocuklar çevre ülkelerden Daralara yerleştiriliyor. Halk Daralarla bağlarını hiç koparmıyor ve buralarda okuyan çocuklara sahip çıkıyor. Kısa sohbetten sonra Daralara veda ediyoruz. Un, deux, trois. Hello Türkiye. Diğer gün sanat köyüne çekime çıkıyoruz. Sadece sanatçıların kaldığı bir köy burası. Evlerini sanat atölyesine çevirmişler. Derken aralarında bir engelli sanatçı ile tanışıyoruz. Kendisine engel olamayan İbrahim Ekebe, yaptığı tablolar ile dünyaya açılmış bir isim. Engelsiz Sanat Derneği Kendime Engel Olamıyorum projesi yoluna devam ederken arkadaşlarımızla bir sohbetimizi yaptık. Anılarımızı bıraktık. Küçük ufak hatıralar bıraktık. Kendimizden bir parça kalsın diye.
Onlarla güzel anılarla güzel zamanlar biriktirdik. Senegal'in başkenti Dakar'ın Aşelen ilçesinde belediyesinde ağırlandık bugün. Engelli kadın arkadaşlarımızla sohbet ettik. Kardeşlik köprüsü oluşturmak için Ankara Yeni Mahalle'ye doğru yola çıkıyoruz. Hepinize Engelsiz Sanat Derneği adına kocaman sevgiler yolluyoruz. Gerek sanatıyla, gerekse renkli barışçıl insanlarıyla Senegal halkı mücadeleyi ve tarihin acı gerçeklerini gözler önüne seriyor. Tarihteki yaşanmış sömürü ve zulmün izlerini adımınızı attığınız her yerde görmek mümkün. Her şeye rağmen yine de yüzlerini barışa ve kardeşliğe çevirmiş Senegal halkı. Sanatıyla gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlayıp uğurluyorlar. Müziğin ve deniz dalgalarının sesiyle Senegal yolculuğumuz son buluyor.